Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün minik patik süsler yapacağız. İsterseniz yılbaşı ağacı süsü olarak kullanabilirsiniz. İster çantalarınıza süs, ister de anahtarlık ucunuza takabilirsiniz. İstediğiniz alanda kullanabileceğiniz sevimli patiklerimizin tarifini vereceğim. Ben simli bir ip kullandım. Bu Aksim, kartopu Aksim ipi. Ama bu olması şart değil. Simli bir ip kullanabilirsiniz. Biraz çok ince iplerden olmasın yalnız. Alize Cotton Gold kalınlığında bir ip olabilir. Ne yaptım ben? Nako pırlantayla yaptım diğer kalan kısımlarını. Daha sert, daha güzel oluyor ama Alize Cotton Gold ya da elinizde kalan ipleri de değerlendirebilirsiniz. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Anahtarlık yapacaksanız direkt anahtarlığınızın ucuna da takabilirsiniz. Daha küçülterek şu zincir sayısını. Ya da bu şekilde de çanta süsü çantanıza takabilirsiniz. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Bunlar da şu ucunu kırmızı ve simli kullanmışım. Bunu da yeşil yapayım. Yeşil yapalım. Bir de küçük bir parça ipe ihtiyacım var ki aralarda sıra sayımızı karıştırmamak için. Bu arada tığım 3 numara 3,5 olur elinize göre. Biraz kalın tığ kullandım normal çalışmalara göre. Sihirli halkayla başlıyoruz. Şu taban kısmından başlayacağız. Sihirli halkayı yapalım. İçerisine 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kapattım sıramı sıkıca ve şu ilk sık iğneye batarak kaydırmayla birinci sıramı oluşturdum. İpi iyice çekelim. Bunu kısaltalım. İşaret ipimizi koyuyorum. İkinci sıraya geçiyoruz. İkinci sırada tüm sık iğneleri, bu 10 tane yapmış olduğum sık iğnenin hepsine tek tek çift batarak 20 sayısına ulaşacağım. 10 tane yapmış olduğumuz sık iğnenin hepsine çift batıyorum. Bakın aynı yere bir daha. Sıra bunda. Buna da çift. Bütün 10 tane sık iğnemizin hepsine çift batıyorum. 20 tane sık iğnemiz olacak. Evet, şimdi 20 tane sık iğnemiz oldu ikinci sıramızın sonunda. 3 ve 6. sıralarıma hiçbir eksiltme artırma yapmadan 20 tane sık iğne yapıyorum. Yani her sırada 20 sık iğne. 3. sıradayım. Hiçbir eksiltme arttırma yok. Düz bir şekilde 3, 4, 5 ve 6 da dahil örelim. Her sırada 20 sık iğnemiz olacak. Eksiltme arttırmamız yok. 6. sıramız da dahil düz bir şekilde devam edelim. 6. sırama kadar düz bir şekilde ördüm. Burada renk geçişi yapacağım. Hemen son ilmeğime, yani 20. ilmeğime battım 6. sırada ama kapamadım. Yeşil ipimi kesiyorum. Şöyle içeride yürütebileceğim kadar. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum. Bu ilmeklerin içerisinden geçireceğim ama önce bir sabitleyelim şöyle. İçerisinden geçirdim. Bu yeşil ve kırmızı ipimi, küçük olan iplerimi içeride yürüteceğim biraz. Şöyle çekin. Özellikle yeşili biraz çekin. Yine 20 tane sık iğne yapacağım. Bu sefer renk geçişi yaptığım iple. Bakın bunda simli ip kullanmadım. İsterseniz simli ip sade süslemelerde ya da boncuklarla da yapabilirsiniz. Bulamazsanız direkt düz bir renkle de yapabilirsiniz. Şimdi kırmızı ipimle 20 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 İplerimi biraz yürütüyorum içeride. 5 bunları şimdi şöyle içeri gizleyebilirim. 6 7 20 tane hiçbir eksiltme arttırma olmadan sıra başına kadar 20 tane sık iğne yapalım.
20 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi hemen işaret ipimizi koyalım. Burası 7. sıramızdı. 8. sıramıza geçiyoruz. Yine hiçbir eksiltme, arttırma yok. 8. sıramdan 11. sırama kadar 8, 9, 10 ve 11. sıramda dahil yine hiçbir eksiltme, arttırma yok. Düz bir şekilde 20 tane sık iğneyi koruyarak devam edelim. Evet, bakın yine 4 sıra kırmızıyla ördüm. 8'den 11. sırama kadar. Şimdi burada 12. sıramıza geçiyoruz. Kırmızı ipimizi hiç çıkartmadan, bakın işaret ipimizin burada olması gerekiyor bizim. Ama şimdi 15 tane sık iğne sayalım. Şu kısmı arkaya getirmek için yapıyorum bunu. Şimdi bakın, en son 8'den 11'e kadar 20 sık iğne yaptım. 12. sırama geçiyorum. 12. sıramda 15 tane sık iğne sayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane sık iğneyi saydık. Buraya işaret ipimizi koyabiliriz ama zaten karışmayacak. Hani koymaya da bilirsiniz. Topuk kısmına geçiyoruz. Son sık iğnemi, 15. sık iğnemi yine kapatmıyorum. Burada yine ben bir renk geçiş yapacağım. Yine ipim biraz içeri yürütecek kadar kısalıkta bıraktım. Topuğu da yeşille yapıyorum. Siz de istediğiniz bir renk. Kırmızı ve yeşil çok güzel oluyor. Beyaz, kırmızı, beyaz, yeşil de olabilir. Ya da işte simli iple de yapabilirsiniz. Şimdi 13. sıramda renk değiştirdim. 10 tane sık iğne yapıyorum. Bakın hemen renk geçişi yaptım. Yanına 18 tane sık iğne. Ay pardon, 10 tane. 1 2 3 iplerimi içeride yürütüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 10 tane yeşilli sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine bakın, ilk sık iğneye battım. İlkine 10 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ikinci sıram burası topukta. 6 7 8 9 ve 10. Bir zincir çektim. Yine döndüm. Yine ilk sık iğneden başlayıp 10 tane sık iğne yapıyorum. Saydığımızda, sırayla gittiğimizde bu yeşille başladığımız yer 13. sıraydı. 18. sıramda dahil düz bir şekilde 10 tane sık iğneyi bir zincir çekip dönüyorum. Devamlı aynı işlemi yapıyorum. 13. sıramda başlamıştım. Toplamda yani yeşil sıram 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 sıra olacak. 6 sıra burayı bu şekilde öreceğiz. Bir zincir çekip 10 sık iğne, bir zincir çekip 10 sık iğne ki 1, 2, 3. sıramdayım. 6 sıra olana kadar bu işlemi devam edelim. Evet, şimdi topuğumuzu bitirdik. 13, 14, 15, 16, 17, 18. sıramda dahil dedim. Bakın burası düzü. Topuğu da burada örmeye başladım. Şimdi şu kısmı bakın şöyle katlıyorum ikiye topuğu. Burayı tığla birleştireceğim ama bu şekilde değil, tersinden katlıyorum bakın. Şurası yüzü, bu topuğu şu şekilde katlayın.
Tekrar şöyle göstereyim. Bakın yüzü, topuğumu buraya yaptım. Bunu tersten katlıyorum. Yani tuttuğumda içeri doğru, dışarı katlamıyorum, içeri doğru katlıyorum. Şu iki ucu birleştirdim. Hemen karşıdaki uçla şöyle bir önce sabitleyeceğim. Çok uçlara böyle tek tele batmayın. Sık iğnelere batın. Bakın şöyle bir sabitledim. Çevirdim. Karşılıklı sık iğnelere batarak, iğneyle de yapabilirsiniz burayı. Şöyle karşılıklı sık iğnelere batarak tığ yardımıyla sık iğneler yapıyorum. Yani birleştiriyorum. En uca, bakın şuraya en uca yine batın şu şekilde ki orada bir delik oluşmasın. İpimi sonra biraz düğüm atacak kadar uzunlukta bıraktım. Buraya sıkıca bir düğüm atıyorum. Şöyle biraz içeriden yürütüyorum. Kesiyorum. Şimdi bunu çeviriyoruz. Şöyle. Bakın topuğumuz oluştu. Şöyle elinize de düzeltin. Şimdi sırada şimdi bir şeye benzemiyor ama şekil alacak. Şimdi güzelleşmeye başlayacak. Yine ben kırmızı ipimi geçiriyorum. Kırmızı ipimi sabitledim. Hemen bakın. Şuradan şu topuğun orta kısmından bir batın. Sık iğne çıkartın oradan. Bu birinci sık iğne. Şu görmüş olduğunuz yan yana boşlukların hepsine batacaksınız. Sırasıyla buraya da geleceğiz. Burada toplamda 22 adet sık iğne olmamız gerekiyor etrafını döndüğümüzde. Şimdi bir tane yaptım. Beraber yapalım. İkinci sık iğnem. Bakın nerelere battığımı da görün. Belli zaten yan yana. 3. Boşluklara batıyorum. 4. İpi de içeride yürütüyorum bu arada. 5. Bakın şuraya da battım. 6. Şimdi sık iğnelere geldik. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bakın hemen zaten bu sık iğneye battım ya, bak yanında bu boşluk var. 17. Bu boşlukları zaten görürsünüz elinize aldığınızda. 18. Sırasıyla boşluklara batıyorum. 19. 20. 21. Bakın son sık iğneme de battım. 22. Hemen şu sık iğneyle ilk yapmış olduğum sık iğneyle kaydırmayla burayı birleştirdim. Birinci sıram oluştu. 22 tane sık iğneniz olması gerekiyor. Diyelim ki sizin 23 çıktı. Olur ya, hani yanlış yere battınız. Çok önemli değil. Hani bir tane iki tane eksik ya da fazla olması. İkinci sırada onu 22'ye düşürün. Mesela 23 çıktı. Bir tane arada topukta eksiltme yapabilirsiniz. Ya da 21 çıktı. Bir tane topukta arttırıp 22 yapabilirsiniz. Hani yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum ama sayı tam denk geliyor. Şimdi alıyorum işaret ipimi. Burası 19. sıramızda. 20. sırama geçiyorum. Yine hiçbir eksiltme, arttırma yok. 22 tane sık iğneyi dönerek örüyorum. Bakın buraya geldiğinizde de sırasıyla sık iğnelere batıyorsunuz.
Arttırma ya da eksiltme yok. 22 tane sık iğneyi bu şekilde örüyorum. Bakın öne geldim. Önden devam ediyorum. Dönerek sık iğneleri gideceğim. İşaret ipimin olduğu yerde diğer sırama geçeceğim. Yani bu kadar, ne kadar öreceğiz? Şimdi 19. sıramızdaydık. 28. sıraya kadar öreceğiz. 19'dan 28. sıramda dahil düz bir şekilde öreceğiz. Yani toplamda şu kırmızıdan ilkinden başladığımda 10 sıra örmüş olacağım. Burayı da 10 sıra öreceğiz, öyle söyleyeyim. 19'dan 28. sıramıza kadar 10 sıra oluyor şu kırmızı. Örelim düz bir şekilde, daha sonra devam edelim. Evet, bakın 10 sıra kırmızı ipimle ördüm. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Burayı simli iple de yapabilirsiniz elinizde varsa. Son sık iğneme yine batıyorum. Kapatmıyorum. Yine renk geçişi yapacağız. İpimi yine kısaltıyorum. Yeşil ipimi içerisinden yine geçirdim. Şu küçük ipleri de şöyle kırmızıyı özellikle çektim. 22 tane yine sıra sonuna kadar sık iğne yapıyoruz. Yani eksiltme, arttırma yok. Yeşil iple sıra sonuna kadar gelelim. Burada da küçülünce iplerimiz dibinden keselim ki orayı kıvıracağız, çünkü birazdan göstereceğim. Yine düzenleme yaparız. Başına kadar sıranın bu şekilde gelelim. Bakın sonuna kadar 22 sık iğne ördüm. Son sık iğneme battım. Burada 30 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 10 12 13 30. 30 tane çektik. Bakın zincirimizi şöyle düz tutuyoruz. Kıvrılmasın. Şurasını özellikle. Aynı yerin son battığım sık iğnenin dibine batıyorum yine. Ve kaydırma yapıyorum. CC yapıyorum. Burası askı yeri olacak. Tam bakın buraya denk geldi. Sizin de öyle gelmesi gerekiyor. Şimdi ne yapıyorum? İşaret ipimizi yine koyalım. Ben yeni başlayan arkadaşlar için özellikle bunu yapıyorum. Koyalım hemen araya. Şimdi bakın. Bu sırada normalde biz sık iğnelerimizi şu şekilde batıyoruz ya. Bunun bir ön kanadı var. Bakın, bir de arka kanadı var. Arka kanadına blow diyoruz. Ön kanadına flow. Yani terim bu şekilde. Ön kanadından batarak 22 sık iğne yapıyorum. Flow olarak. Bakın sadece şu önlere batıyorum. Her sık iğnenin önüne, ön ilmeğine batıyorum. Şuralara. 22 tane yine sık iğne. Flow olarak. Flow neydi? Ön kanadını alma. Buraları alıyorum. 22 tane sıra sonuna kadar ön loplara batarak sıramızı bitirelim. Sonuna geldim flow olarak. Şu ipimizi bir çıkartalım şimdilik. Bakın zincirim burada. Bunu, yani bu yaptığım sapı içeri doğru alıyorum. Dışarı doğru almayın. İçeri doğru alın. Yine şimdi hiç artık normal sık iğne şeklinde 3 sırada düz öreceğiz bu 22 sık iğneyi. İşaret ipimizi yine alalım. Ben şeyi göstermek için almıştım. Sapı. Bakın hemen yanındaki sık iğneden devam ediyorum. Buradaki püf nokta bu içeride kalacak. Yine 22 sık iğne. Eksiltme, arttırma yok. Burada yeşilde 3. sıramdaydım. Yani bundan sonra
3 sıra daha öreceğiz. 3 sıra daha düz bir şekilde örelim. Normalde şuradaki sayılarımızda burası 30. sıra 29. sıramızda yeşilde 30, 31, 32, 33. sırama kadar düz bir şekilde öreceğim. Toplam saydığınızda burası 5 sıra olmuş olacak yeşil olan yer. Düz bir şekilde hiçbir eksiltme artırma olmadan 3 sırada düz öreceğiz. Toplamda yeşil 5 sıra olmuş olacak. Evet, 5 sırada yeşili ördüm. Şimdi ipimi, yani toplamda 5 sıra, ipimi kesiyorum. İşaretlerimizi de çıkaralım. Burada şu yandaki sık iğneyi içeriden batın. Yeşil ipinizi içeri alın. Şurayı şöyle bir düzeltiyorum. Dibinden de bir düğüm atıyorum. Şimdi bakın, bu yeşil yaptığım yeri dışa doğru kıvırıyorum. Zaten şu zincirimizi de çıkaralım. Zaten bakın, bu flo yaptığınız yerler belli. Bu şekilde bir görüntü olacak. Oraya kadar şöyle elimle düzelterek kıvırıyorum. Şurası şöyle flo olan kısım böyle dursun. Burayı bu ipi gizlerken şu içeride gizleyin. Ters çevirdiğim için. Hemen şöyle alalım. İçeri doğru. İçeride ipimi gizliyorum. Düğüm atalım bir kere. İpin çıkmaması için de şu çakmakla biraz yakıyorum. Ve şimdi şöyle kıvırabilirim. Bakın. Çorabımız hazır. Böyle de bırakabilirsiniz. Üzerini boncuklarla süsleyebilirsiniz. Bundan sonrası tamamen sizin zevkinize kalmış. Bakın, ben burada şu uç kısmını da simli iple oya yaptım. İşte arada 2 zincir bırakarak 3'er zincir çektim. Sonra püpürcük yaptım. Hani bildiğiniz oya varsa. Ben şimdi bunu da şu şekilde göstereyim size. İşlemelerini göstereyim. Bu şekilde yapalım. Simli ipiniz varsa ya da yeşil iple de yapabilirsiniz tekrar, yoksa elinizde. Böyle düz de bırakabilirsiniz. Dediğim gibi hani alternatif çok. Şimdi ben şunu bir göstereyim nasıl yaptığımı. Devam edelim. Simli ipime iğneyi geçirdim. Orantılayarak şuradan başlayalım mesela. İstediğiniz yerden çoğaltabilirsiniz bu işlemeleri. Her türlü yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle 2 sık iğne, bunu baz alarak şöyle istediğim yerden 1, 2, 3, 4 tane sık iğneyi burada, bakın şu 1, 2, altta da 2. Bunun üzerine etamin işler gibi şöyle işliyorum. Çarpı yapacağım buraya. Yine aynı noktadan. Sonra bakın şu ortadan çıkarttığım, tam çapraz yaptığım yerin şöyle çekelim. Ortasından şöyle aşağı doğru da bir indirdim. Sonra yine şöyle yana da yapalım bir tane. Arkalı önlü çalıştım. Yani arka tarafına da yaptım ben. İsterseniz şuraya da bir çizgi atabilirsiniz. Şimdi benim ipim biraz kalın. O yüzden böyle yeterli. Yine buraya da böyle orantılı bir şekilde çarpı yapıyorum. Sonra tam ortasından batıyorum bu çarpının. Aşağı doğru da düz bir çizgi iniyorum. Yine şu topun yan kısmını da bir tane yapacağım. Arka tarafını da işleyin. Şuraya da bir şey yapacağım, onu da göstereyim. Arkalı önlü işledim bakın. Arkasını da önünü de işledim. Daha sonra şu yeşille kırmızının bitişim noktasından düğüm tekniği yapıyorum. Bakın, düğüm ama dibinden. Bir iki kere düğüm atıyorum. İpiniz inceyse bir düğüm daha atabilirsiniz.
Düğümün dibinden 3 sık iğne atladım. Sık da yapabilirsiniz. Diyorum ya, tamamen hani sizinle ilgili, sizin zevkinize göre. Yine buraya da düğüm, önemli olan dibinden atmak. Pardon. Düğüm attım yerin dibinden 2 sık iğne atlayıp yine düğüm atıyorum. Buranın süsü de bu şekilde. Bakın. Bunu bu şekilde bütün şu topuk diyorum, ayak ucu kısmına işliyorum. Sevimli patiğimiz bitti. İstediğiniz gibi de süsler yapabilirsiniz üzerine. Böyle ben birkaç örnek gösterdim size. Şuraya da fiyonk koydum. Bunu da yapabilirsiniz. Düz de bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.